Şöyle yakışıklı bir IoT geliştirme kartımız var. Adı NodeMCU. Bundan bir adet ediniyoruz. Bir adet de micro USB kablo ediniyoruz. Kabloyu bilgisayarımıza taktıktan sonra kartımızı da bağlıyoruz. Sürücü kontrolümüzü yapıyoruz. Bilgisayarın sağ tık, Türkçesinde yönet, aygıt yöneticisi, portlarda USB Serial CH340 COM4 noktasını görüyoruz. Şayet göremiyorsak USB 2.0 Serial olarak diğer cihazlar için de görünür. Bu durumda da sürücüyü yüklememiz gerekiyor. Sürücü linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz. Şimdi de karta yükleyeceğimiz firmware dosyasını ve onun yükleyicisini indiriyoruz. Onun da linkini video açıklamalarında bulabilirsiniz. Dosyalara ekliyoruz. Klasörün içine girelim. Yükleyicimiz bu. Yükleyicimizi çalıştırıyoruz. OK diyoruz. Şuradan kartımızın bağlı olduğu COM portu seçeceğiz. COM4'e bağlamıştık. Şunu işaretledik. Dosyamızı seçeceğiz. Firmware'in içindeki ilk dosyayı seçiyoruz. Şuraya 0x000000 yazıyoruz. İkinciyi işaretliyoruz. Tıklıyoruz. İkinciyi seçiyoruz. Ona da 0x02000 yazıyoruz. Start diyoruz. Yüklememiz gerçekleşti. Yüklemeyi bitirdikten sonra kartımızın bağlantısını kesip yeniden bağlıyoruz. Şimdi kablosuz ağlarda My App ismiyle yeni bir bağlantıyı görebiliriz. Bu bağlantı geliştirme kartımıza ait. İlk çalışmada şifresiz bağlanmamıza izin veriyor. Bağlanıyoruz. Bağlantı gerçekleştikten sonra internet tarayıcımızın adres çubuğuna 192.168.4.1 yazarak cihazımıza ulaşabiliriz. STA Settings kısmında mevcut kullanmakta olduğumuz Wi-Fi modemin bilgilerini girmemiz gerekiyor. Connect'e tıklıyoruz. AP Settings kısmında da geliştirici kartımızın sahip olmasını istediğimiz SSID ve parolayı giriyoruz. Bu geliştirici kartımız üzerinden internete bağlanacak olan cihazların kullanması gereken SSID ve paroladır. Security kısmından WPA2'yi seçebiliriz. Set dedikten sonra da ayarlarımız tamamlanmış oluyor. Bunu yaptığınızda bağlantınız kesilecektir. Artık Test AP isminde geliştirici kartımıza ulaşabiliriz. Bağlan diyoruz.
Bağlantımız gerçekleşti. Artık internete modemimiz üzerinden değil, geliştirici kart üzerinden çıkıyoruz. Artık kartı bilgisayarımızdan sökebilir, Wi-Fi'mizin az çektiği bir noktada micro USB uçlu bir telefon şarjına bağlayarak kullanmaya başlayabiliriz. Hızının çok tatmin edici olduğunu söyleyemem, ancak kesinlikle iş gördüğünü de inkar edemeyiz. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şayet projeyi yaparsanız da yorumlarda performansından mutlaka bahsedin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.